Merhabalar, bu videomuzda sizlerle Pino ile güvenli bir yaya geçidi projesi yapacağız. Pino, 7 yaş ve üzerindeki çocukların Arduino ile daha kolay bir şekilde kodlama yapabilmesi için geliştirilmiş bir kontrol kartıdır. Projemizin amacı da aslında şu: normalde hepimiz karşıdan karşıya geçerken tabii ki trafik lambalarını takip ediyoruz. Fakat arada kaçamaklar olduğunu hepimiz gözlemliyoruz. Biz dedik ki bir proje yapalım. Kırmızı ışıktan yeşil ışığa geçince bir bariyer açılsın ve insanlar ondan sonra geçmeye başlasınlar dedik. Ve bu projeyi yaparken bazı malzemeler kullanmamız gerekiyor. Bunlar neler? Bir kutu, 2 tane yeşil ve beyaz olmak üzere EVA kağıdım, 1 tane el işi kağıdım, siyah kartonum, bir tane sert mukavva renkli. Daha sonra çöp şişlerden yapmış olduğum mini bir çit sistemim, makasım, kalem, silikon tabancası, cetvel ve Pino modüllerimiz bulunmakta. Peki hangi modülleri kullanacağız? Hemen bakalım. Şöyle Pino kontrol kartımız. Bilgisayarım ile Pino kartım arasındaki bağlantıyı yapabilmek için USB kablom. Daha sonra sensör modüllerimi bağlantı yapmak için bağlantı kablolarım. Ve 2 tane de LED kullanacağım için kırmızı ve yeşil LED modülümü aldım. Bir de açılış için, yani bariyerin açılması için servo motor kullanacağım. Hemen servo motorumu da şöyle alıyorum. Evet. Malzemelerim şimdilik bu kadar. Hemen modüllerimi ve şöyle kablolarımı kaldırayım. Harika. Şimdi tasarımımıza başlayabiliriz. Ben ilk olarak kutuyu ne zaman kullanacağımdan bahsedeyim. Şöyle, kutumuzun içerisinde en son adımda Pino kontrol kartımızı yerleştireceğiz. Kablolarını şurayı keserek buradan çıkışını sağlayacağız. Hemen kutumuzu kesebiliriz o yüzden aslında. Şöyle ben kutumun şurasını keseceğim. Evet. Şuradan da kablolarımın çıkışı için bir alan keseceğim. Burayı sizler isterseniz maket bıçağınız varsa onun yardımıyla da kesebilirsiniz. Ya da direkt şurayı kesiyorum hemen. Evet, kablolarımın çıkışını şuradan sağlayabilirim. Harika. Kutum şimdilik kenarda dursun. Şu parçayı da şuraya koyayım. Şimdi bir yol tasarımımızı yapalım. Evet, gayet güzel oldu. Ben tasarımımı şöyle kullanmayacaklarımı bir kenara ayırayım. Şöyle tasarımımı kenara koyuyorum. Ve sensör ve modüllerimi önüme alıyorum. Şimdi ilk olarak servo motordan başlayalım. Servo motorumuzun üzerinde 3 tane renkli kablomuz bulunmakta. Bu kablolar kahverengi, kırmızı ve turuncu. Bunlar şu anlama geliyor:
servo motorumuzun modülüne takarken bunu kahverengiyi GND'ye, kırmızıyı 5 volta, turuncuyu da D0'a denk getirmemiz gerekiyor. Ben şimdi denk gelecek şekilde hemen takıyorum. Şimdi şurada peki benim pino kartıma ben servo motor modülümü nasıl bağlayacağım? Servo motor modülümüzün üzerinde mor renkli bir etiket bulunmakta. Bu şu anlama geliyordu. Modül kartımın üzerindeki mor etiketli alanlara ben modülümü bağlayabilirim. Yani 1'den 6'ya kadar olan kapılar benim için servo motorum için uygundur. Şimdi bağlantı kablosu yardımıyla servo motorumu bağlamak istiyorum. Ben kendime 3 numaralı kapıyı seçiyorum. Evet. Kodlamasına geçmeden önce ledlerimizi de bir hemen bağlantısını oluşturalım. Yine ledlerimiz de aynı şekilde mor etiket bulunmaktadır. Bu şu anlama geliyor. Üzerindeki mor etiketli kapılara modülümü bağlayabilirim. O zaman ben yeşili 2 numaralı kapıya, kırmızı ledimi de 1 numaralı kapıya bağlıyorum. Tamam. Artık modüllerimi bağladım. Şimdi ise bilgisayarım ile modüllerim arasındaki bağlantıyı oluşturalım. Bunun için USB kablomu alıyorum. Hemen şöyle taktım. Evet, bilgisayarı da taktım. Bilgisayarımdan Enblok programını açmam gerekiyor. Enblok programını açtıktan sonra bizim Pino ile kodlar yazabilmemiz için Pino eklenti paketini indirmemiz gerekiyor. Bunun için uzantılar bölümüne geliyorum. Uzantıları yönet diyorum. Arama bölümüne Pino yazıyorum. Ve çıkan eklenti paketini indiriyorum. İndirme işlemi bittikten sonra hemen kapatıyorum. Robotlar bölümüne gelip Pino ile ilgili kodlarımın aktif olup olmadığına bakıyorum. Evet, bütün kodlarım buraya gelmiş. Hemen uzantılar bölümünde Arduino'nun kodlarını kaldırıyorum. Çünkü Arduino ile ilgili bir işlem yapmayacağım. Kartlar bölümüne geliyorum. Arduino'nun seçili mi diye bakıyorum. Seçili. Artık bağlantıyı oluşturabilirim. Bağlan, seri port ve çıkan COM değerini seçiyorum. Buradaki çıkan COM değeri bize şunu söylüyor. Bizim Pino kontrol kartımızın bağlı olduğu USB portunun ismini veriyor. Sizlerde bu COM3, COM5, COM7 gibi çıkabilir. Siz de hangi porta bağlıysa onu seçin lütfen. Ben COM6'yı seçiyorum. Evet, seri port bağlandı. Şimdi ise bir aygıt yazılım güncellemesi yapacağız yine. Bağlan menüsüne gelip aygıt yazılım güncellemesi yapıyorum. Aygıt yazılım güncellemesi Enblok yazılımı ile Pino kartım arasındaki haberleşmeyi sağlıyor. Aynı zamanda eğer benim Pino kartımın içerisinde daha önceden yazılmış kodlar varsa bu kodların sıfırlanmasını, silinmesini sağlıyor. Bu işlemi projelerimize başlarken bir kere yapmamız yeterli olacaktır. Ya da birazdan projeyi yapacağız. Bağlantısından eminsek veya kodlarından eminsek fakat proje yine çalışmıyorsa o zaman tekrardan bir aygıt yazılım güncellemesi yapmamız gerekiyor. Bu işlem bittikten sonra kapat butonuna basıyorum ve artık kartımız kodlanmaya hazır. Servo motorumuz bizim 0 ile 180 derece arasında açılar yapmaktaydı. Bir bakalım açılarına. Hemen geliyorum. Pino kodları arasından servo motorumun kod bloğunu buluyorum. Hemen şurada servo motor çalıştır diye bir kod bloğu var. Kaç numaralı kapıya bağladıysam buradan kapı numarasını seçiyorum. Ben 3 numaralı kapıya bağladığım için 3'e getirdim. 0 derecesini bir bakalım. Şöyle bir açı yapıyor. Bakalım bize nasıl bir açı lazım? Hemen ona karar verelim. 45, 90. Aslında 90 gibi, yani açık hali 90'a gelecek gibi görünüyor bizde. 135, 180. Benim projemde şöyle olacak. 90'dan 180'e giden bir açı yapacak. O zaman şöyle yapıyorum. Hemen servo motorumu 90'dan 180'e götürecek şekilde ayarlayacağım. 3. Evet. Şöyle kodlarım bir dursun. 90 ile 180 derecelik açılarla çalışacağıma artık karar verdim. Şimdi ise bir ledlerimize bakalım. Ledlerimiz yanacak mı? Onları da bir kontrol etmiş olalım. Ledlerimiz için uygun kod bloğu şurada yine Pino'nun içerisinde. Pino led durumunu değiştir diye var. Kaç numaralı kapıya bağladıysak onu seçiyoruz. Ben 2 numaralı kapıya bağlamıştım. Bir 2'yi yüksek yap diyorum. Olaya gerek yok. Hemen ben üzerine tıklayınca çalıştırmak istiyorum. Evet, yeşilim şu an yandı. Hemen bir düşük yapıyorum.
Şimdi geldim. Kırmızıyı yapalım. Kırmızı yüksek. Kırmızıyı tabii 1 numaralı kapıya bağladığım için 1'i seçmem gerekiyordu. Harika. Kırmızı yüksek ve düşük. Tamam. Şimdi ise artık algoritmamızı oluşturalım. Bizim amacımız neydi? Kırmızı ışık yanıyor. Yeşil ışık yandığında benim servo motorum açısını değiştirsin. Kaça getirecekti? 180'e getirecek, pardon 90'a getirecekti ve kapıyı açacaktı. İnsanlar tık 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 geçecekti. Daha sonra kırmızı ışık yandığında ise bizim geçitimiz eski haline kapanacaktı. Bunun için hemen kodlarımızı oluşturalım. Öncelikle şöyle LED durumunu da aşağıya alıyorum. Ben ilk başta kodlarıma yeşil bayrak ile başlamak istiyorum. O yüzden olaylardan yeşil bayrağı aldım. İçerisine yükleme yaparken değiştireceğiz zaten. Ben kuracağım kodların mekanizmasının sürekli kontrol edilmesini istediğim için kontrolden sürekli tekrarla kod bloğunu aldım. Evet, şimdi projemizin artık açılarımızı kontrol ettik, ledlerimizi kontrol ettik ve artık kodlama kısmına geçebiliriz. Bunun için önce algoritmamızı oluşturuyoruz. Bizim istediğimiz şuydu projede. Kırmızı ışık yanarken yeşil ışık sönük olacak ve benim servo motorum kapalı durumda olacak. Yani 180'de olacak. Tabii bunun kaç saniye çalışmasını belirledikten sonra da bir sonraki adıma geçmiş olacağız. Artık yeşil ışık yanacak, kırmızı sönecek ve hemen bizim servo motorumuz açılacak ve insanlar tık tık geçmeye başlayacaklar. O zaman hep beraber kodlarımızı yazalım. Ben hemen şöyle kod bloklarımı zaten hangilerinin hangi açıda kullanacağımızı yazmıştım. 90 derecelik açı bizim için açık olduğu anlamına geliyordu. 180 derece bizim için kapalı olduğu anlamına geliyordu. LED'lerimizi de zaten şurada 1 numaralı bizim için kırmızıydı. Hemen 2 numara için de alıyorum. Yani yeşil LED'im için de alıyorum. Şu da benim için yeşil olacak. İlk etapta ben hemen kodlarımı yeşil bayrakla çalıştıracağım için yeşil bayrağı alıyorum. Ve yazdığım kodların ben sürekli kontrol edilmesini istediğim için yine sürekli tekrarlı kodunu da alıyorum. Şimdi algoritmamızın ilk adımı şu olacak. Ben ilk etapta kırmızı ışığımın sönük olmasını istiyorum. O zaman ben kırmızı ışığımı hangi kapıya bağlamıştım? 1 numaralı kapıya. O zaman 1 numaralı kapıyı aldım. 1 numaralı kapımın sönük olmasını istediğim için düşük yapıyorum. 1 numaralı kapım yani kırmızı ışığım benim sönükken yeşil ışığım yanacağı için hemen 2 numaralı LED'imi yüksek yap diyorum. Ve 2 numaralı LED'im yüksek olduğunda benim servo motorum çalışacağı için ne yapıyorum? Yani açık durumda olacağı için 90 derecelik açıya getiriyorum. Ben kodlarımın kaç saniye çalışmasını istiyorum? Şimdi tabii ki normal günlük yaşamda benim yazacağım kadar küçük sayılar kadar beklemiyoruz. Ben şimdi hani burada 3 saniye yazacağım ya da 5 saniye yazacağım ama tabii normalde daha fazla beklediğimiz gerçeği var. Ben şimdilik buraya 3 saniye yazıyorum. Test etmek amaçlı, rahat test etmek için. 3 saniye bu kodlarım çalıştıktan sonra artık benim kırmızı LED'im yanmaya başlasın. Yani robotlardan kırmızı LED'im kapı 1'e bağlıydı. LED durumunu değiştiriyorum. 1 numaralı LED'imi yüksek yap. Daha sonra bu yüksek olacağında benim yeşil LED'im düşük olacağı için 2 numaralı kapıyı hemen ne yap diyorum? Düşük yap. Ve servo motorumu kapat, insanlar geçmesin. Bunun için de servo motor çalıştır kodumu alıyorum. 3 numaralı kapımı diye kontrol ediyorum ve kaç derecelik açıdaydı kapalı olması? 180 derecelik açıdaydı. Şimdi hemen yeşil bayrağı basıp bir kontrol etmek istiyorum. Şöyle umarım tutabilirim. Şöyle. Göründüğünü umut ediyorum. Şimdi yeşil bayrağı bastım. Önce yeşil ışığım yandı, kapı açıldı. Sonrasında kırmızı ışığım yandı ve kapı kapandı. Tabii ki bu çok hızlı ilerliyor çünkü hemen şurada algoritmamızda ikinci durumumuzun çalışması için bir saniye yani bir süre belirlemedik. Kontrole geliyorum. Buraya da diyorum ki sen de 3 saniye kadar çalış lütfen. Kırmızıya bastım. Kodları durdurdum. Şimdi yeşil bayrağı tıklıyorum. Yeşil LED'im yanıyor şu an. Evet, kırmızı LED'im yandığında kapı kapandı. Tekrar yeşile geldiğinde ise kapım açılıyor. Tamam, şu an sistemim çalışıyor. Hemen ben kodları bir durduruyorum. Şimdi ise kodları ben içerisine yükleyeceğim. İçine yüklemek için yeşil bayrak koduyla yükleyemiyorduk. Yeşil bayrağı kaldırıyorum ve robotlar bölümüne gelip Pino programını seçili hale getiriyorum.
Pino programını seçili hale getirdikten sonra sağ tıklayıp Arduino'ya yükle diyorum. Ve tekrar Arduino'ya yükle deyip kodlarımı içerisine yüklemeye başlıyorum artık. Kodlarım tamamen içine yüklendikten sonra artık bilgisayardan bağımsız bir şekilde çalıştırabileceğim anlamına geliyor. Tabii çalıştırmak için yine bir güç girişinde bulunmam gerekiyor. Bunu da 9 voltluk pilimizle yapıyoruz. Hemen şuradan 9 voltluk pilimizi ve pil şapkamızı alalım. Şöyle pilimiz ve pil şapkamız. Şu an hala enerji aldığı için çalışıyor. Ben şuradan kapat diyorum. Ve USB kablomun bağlantısını kaldırdım. Düzenli koyayım. Evet. Şimdi bir de pilimi takıp kontrol edeyim. Pilimi taktıktan sonra bu arada on-off bölümünden on haline getirmem gerekiyor. Ben yanlışlıkla az önce açmışım sanırım. Şimdi hemen bir test edelim tekrardan. Kırmızı ledim yanıyor, kapalı. Evet, yeşil ledim yandığında ise açılıyor ve tam 3 saniye çalışıyor. Sizler süreyi farklı yapabilirsiniz. Hemen tekrardan kapatıyorum, pilimi çıkartıyorum ve en keyifli kısımlardan birisi olan sabitleme bölümüne geçiyoruz. Şimdi artık pilimizi takmıştık zaten. Bir on-off düğmesinden on yapalım ve çalıştıralım. Tabii biraz kuruması için bekliyorum. Harika. Hemen geliyorum. On yaptım. Şu an yeşil ışık yanıyor. Açıkta. Kırmızı ışık yandığında direkt kapanıyor. Tekrardan bakalım. Evet. Şu an insanlar geçmiyorlar ve artık geçebilirler derken kırmızı ışık yandığında geçme işlemimiz duruyor. Tabii ki buradaki kablolarımızı da yine aşağıdaki bölüme sabitleyebiliriz. Sizler de servo motor ve ledler ile farklı projeler yapabilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum.